edebilmeniz için öncelikli olarak bir önceki videoyu dinlemenizi tavsiye ederim. Daha sonra bu videoyu dinleyebilirsiniz. Hadi Lanetli Malikanenin Sırrı hikayemizin ikinci bölümüne geçelim. Kasaba halkı mücevherin tehlikeli güçlerinden haberdar oldukça Ali, Zeynep ve Murat mücevheri kalıcı olarak koruyacak bir yöntem bulmaları gerektiğini anladılar. Malikanenin eski kitaplarında araştırmalarına devam eden gençler sonunda mücevherin güçlerini kontrol altına almanın ve korumanın bir yolu olduğunu keşfettiler. Bir gün eski bir el yazması buldular. Bu yazma mücevheri güvence altına almak için eski bir ritüelden bahsediyordu. Ritüel mücevheri bir koruma büyüsüyle mühürlemeyi içeriyordu. Fakat işin enteresan tarafı bu büyü sadece belirli bir soyun üyeleri tarafından gerçekleştirebiliyordu. Ve Ali, Zeynep ve Murat bu soya mensup olduklarını öğrenmeleri onları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Bu bir tesadüf olamazdı. Bu mücevherin onların eline geçmiş olması kadersel bir şeydi ve şu anda hak ettikleri kaderi yaşıyorlardı. Ritüelin gerçekleşmesi için gerekli olan malzemeleri topladılar. Nadir bitkiler, eski bir tılsım ve kutsal su. Malikanenin altındaki gizli odada ritüeli gerçekleştirmeye karar verdiler. Olaylardan haberdar olan kasaba halkı da onlara destek olmak için etraflarında toplandılar. Gece yarısı olduğunda gençler ritüeli başlattılar. Kutsal suyu mücevherin etrafına dökerken eski dilden dualar okumaya başladılar. Nadir bitkileri ve tılsımı mücevherin yanına yerleştirdiklerinde odada güçlü bir enerji hissettiler. Mücevher parlak bir ışık yayarak tepki verdi ve yavaş yavaş ışığı söndü. Ritüel tamamlandığında mücevherin etrafında görünmez bir kalkan oluştuğunu hissettiler. Bu kalkan sadece gençlerin soyundan gelenler tarafından açılabilecek ve mücevherin güçlerini kontrol altında tutacaktı. Artık hiç kimse mücevheri kötü niyetle kullanamayacak ve kasaba sonsuza kadar güvende olacaktı. Bu ritüel kasaba halkına büyük bir huzur getirdi. Ali, Zeynep ve Murat mücevheri malikanenin gizli odasına saklayarak koruma görevini başarıyla yerine getirdiler. Kasaba yeniden sakin ve güvenli günlerine kavuştu. Gençler kasabanın gelecekte karşılaşabileceği tehlikeler için her zaman hazır olduklarını biliyorlardı. Ancak şimdi bu ritüelle birlikte kasaba halkıyla mücevherin gücünü ve sırlarını koruma konusunda daha kararlı ve güçlüydüler. Yıllar boyunca kasaba huzur içinde yaşamaya devam etti. Ali, Zeynep ve Murat hayatlarına devam ederken mücevherin sorumluluğunu ve kasabanın koruyuculuğunu gelecek nesillere aktaracaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Mücevherin gücü artık güvenli ellerdeydi ve kasaba gölgeler altında saklı olan bu sırrın güvenliğini sağladı. Yeni ASMR videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri mutlaka açın. İyi uykular.